Bu videoda polinomlarla işlemlerden bahsedeceğim. Toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri. Şimdi polinomlarda 4 işlem nasıl yapıyoruz? Örnek üzerinden gidelim yine. Px polinomu x üzeri 4 artı x küp eksi 2x kare artı 5x artı 10 olsun. Qx polinomu da 2x üzeri 4 artı 5x küp artı 10x eksi 5. Şimdi toplama işlemi normal bildiğimiz gibi dereceleri aynı olanların katsayılarını toplayarak işlem yapıyoruz. Yani buradaki x üzeri 4'leri, şurada gizli 1 var, topluyorum bunları. 3x üzeri 4 yaptı. Yani px artı qx'i buluyoruz şu an. X küpleri toplarsam 5 tane burada, bir tane burada, 6x küp. Şimdi bakın burada x kare var ama burada yok. Yani burada 0 gibi kabul edin. Topladığım zaman ne gelir? Eksi 2x kare. X'lere geldim. 15x. Topladım. Artı 5. Bu kadar. Çıkarma işlemi yapalım. Çıkarma işleminde ne yapıyorum? Eksi ile çarptığım için bunların işaretleri değişiyor. Eksi, 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 bu eksiyle artı oluyor. Şimdi eksi 2x üzeri 4 ile x üzeri 4 ne yapar? Eksi x üzeri 4. Eksi 5x küp artı x küp eksi 4x küp. Önce x kare yazalım. Eksi 2x kare. Eksi 10x artı 5x eksi 5x artı 5 artı 10 daha artı 15. Çıkarma işlemini böyle yapıyoruz. Şimdi aynı soruda şöyle bir ifade sorulursa 3 tane px artı 4 tane qx. Diyelim ki bana bunu soruyor. Şimdi yine polinomda, şu px polinomundaki katsayılarımı ben neyle çarpacağım? 3 ile. Qx polinomundaki katsayıları kaçla çarpacağım? 4 ile. Şimdi bunları teker teker 3 ile çarpalım. 3x üzeri 4 artı 3x küp eksi 6x kare artı 15x artı 30. Bunları da 4 ile çarpıyorum. 8x üzeri 4 20x küp 40x eksi 40. Bu kadar. Sonra normal bildiğimiz dereceleri aynı olanları toplayacağız. Bununla bunu toplarsam 11x üzeri 4. Bununla bunu toplarsam artı 23x küp 6x kareden, x kareden tek bir terim var. X'lere bakıyorum. 15x, 50x daha 55x artı 30 eksi 40 daha eksi 10. Bu şekilde 4 işlemler yapılıyor. Şimdi çarpmaya geçelim. Şimdi çarpmada teker teker dağıtarak çarpma işlemi yapacağız. Px eşittir x üzeri 5 artı 4x. Qx eşittir x üzeri 6 artı 12x artı 7 olsun. Şimdi yan yana yazayım. Daha kolay işlem yapmak için. Şöyle yan yana yazalım. Şimdi bunları teker teker çarpıyoruz sırayla. Bununla bu, bununla bu, bununla bu. X üzeri 5 ile x üzeri 6'yı çarptım. Yani tabanlar aynı, üstler toplanır. X üzeri 11 artı 12x üzeri 6 artı 7x üzeri 5. Sonra buna geçiyorum. Artı 4x üzeri 7. Bununla bunu çarpıyorum. 48x'in karesi artı 28x. Bu kadar. Çarpma işlemi böyle dağıtarak. Yalnız genelde çarpma işleminde kitaplarda şu soruyla çok karşılaşacaksınız. O yüzden ona benzer bir örnek çözeceğim şimdi. Eksi 10x artı 12 Şimdi mesela bu çarpma işleminde soru şöyle sorulabilir. Çarpma işlemin sonucunda x üzeri kaç olsun? X üzeri 4'lü terimin katsayısı kaçtır diye bir soru sorsak nasıl çözeceğiz bunu? Şimdi burada tek tek dağıtmamıza gerek yok. Sadece düşüneceğiz. Mesela ben x üzeri 3'ü buradaki hangi terimle çarparsam x üzeri 4 elde edebilirim? Hiçbir terimle. Çünkü bununla bunu çarptığınız zaman üstler toplanır.
x üzeri 7 yapar yani. O yüzden bunu eliyorum. Buradayım şimdi. Mesela ben x kare ile x kareyi çarparsam x üzeri 4 elde ederim. O yüzden şu ikisini alabilirim. Yani 5x üzeri 4 olur. Başka yok. Şimdi buraya geçtim. X ile x üzeri küpü çarpınca da x üzeri 4 elde ederim. Bu ikisini çarptığım zaman 50 x üzeri 4 oldu. Buradayım. Bunda başka çarpabileceğim bir terim yok. 12'deyim. 12'yi direkt x üzeri 4 ile çarpınca bunların her biri x üzeri 4 oldu. Şimdi bunları toplayalım. 67 x üzeri 4. Yani x üzeri 4'ün katsayısı kaç oldu? 67. 67 katsayısı oldu. Şimdi bölme işlemini ayrı bir konu olarak uzunca anlatılması gereken bir konu. Bölme işlemini farklı bir videoda anlatacağım.